Gecenin ilerleyen saatlerinde, Çankaya Köşkü'nün sessizliğe büründüğü o odada, masanın üzerinde duran kalın felsefe kitabının kenarına kurşun kalemle aceleyle şu iki kelime yazılmış olsaydı ne hissederdiniz? Çok doğru. Peki bir lider ya da dönemin kurucu bir aydını, bu kesin ve net onay notunu hangi cümleye, hangi düşünürün kitabının kenarına düşmüş olabilir? Tarih boyunca toplumların nasıl geliştiği, devletlerin neden yıkılıp yerine yenilerinin kurulduğu sorusu hep zihinleri kurcaladı. 19. yüzyılın sonlarında, Avrupa'dan yükselen ve tüm dünyayı etkisi altına alan bir felsefe, bu kadim soruya biyolojiden ilham alan sarsıcı bir cevap veriyordu. İngiliz düşünür Herbert Spencer ve onun kitleleri peşinden sürükleyen toplumsal evrim teorisi. İmparatorluğun çöküşünü durdurmak isteyen Osmanlı entelektüellerinden, yeni bir cumhuriyetin temellerini atan kurucu kadroya kadar geniş bir nesil, Spencer'ın toplumları yaşayan birer organizmaya benzeten fikirlerini satır satır inceledi. Bugün, sayfaları sararmış o felsefe kitaplarının izini sürerken, bir dönemin aydınlarını büyüleyen, onları derin tartışmalara sevk eden ve modern Türkiye'nin zihinsel inşasında gizli izler bırakan toplumsal evrim fikrini mercek altına alıyoruz. Zamanın akışını biraz yavaşlatalım ve 19. yüzyılın ikinci yarısına, bilimin ve endüstrinin Avrupa'yı kökten dönüştürdüğü o fırtınalı döneme doğru bir yolculuğa çıkalım. Charles Darwin'in biyolojik evrim teorisini yayımlamasından bile önce, Herbert Spencer toplumlarında tıpkı canlı organizmalar gibi basitten karmaşaya, homokenden heterokene doğru evrildiğini ileri sürüyordu. Spencer, bugün Darwin'e atfedilen o meşhur, en güçlü olanın hayatta kalması, ilkesini aslında toplumsal düzene ilk uyarlayan isimdi. Ona göre toplumlar, kendi iç dinamikleriyle, doğal bir seleksiyon süreciyle gelişirdi. Bu süreçte güçlü, uyumlu ve rasyonel olan yapılar ayakta kalırken, zayıf, hantal ve zamana ayak uyduramayan kurumlar elenmeye mahkumdu. Spencer'ın bu sarsıcı felsefesi, kısa sürede dalga dalga Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönem aydınlarına da ulaştı. Jön Türkler, askeri tıbbiyeliler ve dönemin genç kurmay subayları, Spencer'ın eserlerini Fransızca tercümelerinden büyük bir iştahla okuyorlardı. Çünkü onlar, hasta adam olarak nitelendirilen bir imparatorluğu kurtarmak için toplumsal ilerlemenin, yani terakkinin doğa kanunlarını keşfetmek zorundaydılar. Ancak tam bu noktada, tarihin derinliklerine adımlarken, hem izleyicimize karşı dürüst olmak, hem de bilimsel gerçekliği korumak adına çok mühim iki büyük düzeltmeyi ve çekenceyi buraya eklemek zorundayız. İlk olarak, popüler tarih anlatılarında veya bazı entelektüel kurgularda dile getirilen, Atatürk'ün Herbert Spencer'ın bir kitabına bizzat kendi eliyle kurşun kalemle çok doğru notunu düştüğü iddiası, tamamen dramatize edilmiş, kurgusal ve tahmini bir senaryodur. Kütüphane arşivlerinde böyle fiziksel bir notun varlığı belgelenmiş değildir. Bizler bu videoda, bu spesifik not üzerinden dönemin zihniyet dünyasını anlamak için yorumsal bir köprü kuruyoruz. İkinci ve en hayati uyarı ise doğrudan Spencer'ın teorisiyle ilgilidir. Onun temellerini attığı ve daha sonra toplumsal Darwinizm olarak adlandırılan bu görüşler, insan toplumlarının gelişimini biyolojik evrim kanunlarıyla açıklamaya çalışan, güçlülerin zayıfları ezmesini doğanın bir kuralı gibi sunan sahte bilimsel bir teoridir. Günümüzde modern sosyoloji, antropoloji ve tarih bilimi tarafından kesinlikle reddedilmekte ve hiçbir bilimsel geçerliliği bulunmamaktadır. Toplumsal Darwinizm, geçmişte Avrupa sömürgeciliğini, ırkçılığı ve acımasız vahşi kapitalizmi haklı çıkarmak için bir kılıf olarak kullanılmıştır. Ancak bizim tarihimiz açısından asıl büyüleyici olan nokta, Osmanlı ve erken Cumhuriyet aydınlarının bu teorinin tehlikeli, sömürgeci yönünü nasıl eledikleri ve içinden sadece ilerleme ve rasyonelleşme fikrini nasıl süzüp aldıklarıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılında yetişen aydınlar için Spencer'ın toplumsal evrim fikri, kaderci ve duran doğu zihniyetine karşı çekilmiş güçlü bir entelektüel kılıç gibi algılanmıştı. Yüzyıllardır her olumsuzluğu, devletin uğradığı her askeri bozgunu ve gerilemeyi kaderle açıklayan köhne anlayışa karşı, toplumların da tıpkı doğa gibi kuralları olduğunu, bu kurallara uymayanların tarih sahnesinden silineceğini söyleyen bu determinist felsefe, genç beyinlerde büyük bir uyanış yarattı. Ahmet Rızalar, Abdullah Cevdetler ve hatta Ziya Gökalp gibi sosyolojinin kurucu isimleri, Spencer'ın toplum organizmadır tezinden derinden etkilendiler. Onlara göre devletin kurumları, ordusu, okulları ve hukuku, değişen dünyanın şartlarına göre evrilmek, kendini yenilemek zorundaydı. Eğer bir organ hastalanmışsa ve görevini yapamıyorsa, tüm vücudun, yani devletin çökmemesi için,
o organın tasfiye edilmesi ya da tedavi edilmesi doğanın bir kanunuydu. Genç subay Mustafa Kemal de Manastır ve İstanbul'daki eğitimi boyunca bu hararetli tartışmaların tam ortasındaydı. O, biyolojik bir ırkçılığı veya güçlü ulusların zayıf ulusları yok etmesi gerektiği şeklindeki sömürgeci toplumsal Darwinizm fikrini tamamen reddediyordu. Ancak toplumların statik kalamayacağı, sürekli bir ilerleme ve çağdaşlaşma içinde olması gerektiği fikrini zihnine kazıyordu. İşte bu felsefi etkileşimin bizi götürdüğü en sarsıcı dönüm noktasına, tarihin o en güçlü anına geliyoruz. Herbert Spencer'in felsefesiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu pratikleri arasında muazzam, devasa bir paradoks uzanıyordu. Spencer, katı bir bireyselci ve devlet müdahalesine tamamen karşı olan bir düşünürdü. Ona göre devlet, toplumsal evrim sürecine asla müdahale etmemeli, doğal akışı bozmamalıydı, zayıf olan kurumlar veya bireyler elenmeli, devlet suni yardımlarla onları ayakta tutmaya çalışmamalıydı. Yani Spencer, pasif bir evrimciliği savunuyordu. Mustafa Kemal ise tam aksine, tarihin akışını pasif bir şekilde bekleyecek bir karakter değildi. O Spencer'in pasif evrimciliğine karşı, radikal ve aktif bir devrimciliği benimsedi. Eğer Anadolu insanı, Batı'nın dayattığı o sömürgeci evrim basamaklarında aşağıda görülüyorsa, bu kaderi kabul etmek imkansızdı. Atatürk, toplumsal evrimin kendi kendine, yüzlerce yıl sürecek o yavaş akışını beklemek yerine, devletin mutlak gücünü, kurucu iradesini kullanarak toplumu bir gecede çağdaş medeniyet seviyesine fırlatacak o devrimsel hamleleri yaptı. Spencer devlet müdahale etmesin derken, Atatürk devleti toplumsal dönüşümün, aydınlanmanın en büyük lokomotifi haline getirdi. Bu yönüyle Cumhuriyet ideolojisi, Batılı teoriyi kendi ihtiyaçlarına göre tamamen ters yüz etmiş, rasyonel bir ihtilal metoduna dönüştürmüştü. Savaş meydanlarında kazanılan zaferlerin ardından hayata geçirilen inkılaplar, toplumsal evrim fikrinin durağan ezberlerini bozan muazzam pratiklerdi. Saltanatın kaldırılması, hilafetin lağvedilmesi, şeriye mahkemelerinin kapatılması, aslında hantal kalmış, zamanın ruhuna ayak uyduramayan ve toplumu geri bırakan kurumların evrimsel bir tasfiyesiydi. Mustafa Kemal, Cumhuriyeti ilan ederken toplumun kendi kendine değişmesini beklemedi. Harf devrimiyle, kılık kıyafet kanunuyla, medeni kanunla toplumsal yapıyı rasyonel, pozitif çağın gereklerine göre yeniden şekillendirdi. Kaynaklarda aktarıldığı üzere, o dönem meclis kürsüsünden yapılan konuşmalarda, yeniliklerin lüks değil, hayatta kalabilmek için biyolojik bir zorunluluk olduğu vurgulanıyordu. Çağdaşlaşamayan, aklın ve bilimin rehberliğini seçmeyen milletlerin, güçlü devletlerin boyunduruğu altına girmesi kaçınılmazdı. Cumhuriyetin kurucu kadrosu, Spencer'in o tehlikeli sömürgeci kehanetini çok iyi analiz etmişti. Eğer kendi devrimini gerçekleştiremezsen, başkalarının sömürgesi olurdun. İşte bu yüzden, Cumhuriyetin tüm reformları, ezilmekten ve yok olmaktan kurtulmak için atılmış en rasyonel, en bilimsel ve en organize hayatta kalma hamleleriydi. Bu felsefi mücadelenin kurumsal yansımaları, halkçılık ve devletçilik ilkelerinde de kendini çok net bir şekilde gösterdi. Spencer'in zayıf olan elensin şeklindeki acımasız sosyal darwinist yaklaşımına karşılık, Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesi olan bir devlet yapısını, yani halkçılığı benimsedi. Devlet, yoksul köylüyü, eğitimi baltalanmış halkı kaderine terk edemezdi. Aksine açılan millet mektepleriyle, halk evleriyle, köylere gönderilen idealist öğretmenlerle toplumun en alt tabakası yukarıya çekilmeye, eşit vatandaşlar yaratılmaya çalışıldı. Devletçilik ilkesiyle, sermayesi olmayan ülkede fabrikalar kurularak ekonomik bağımsızlık sağlandı. Tüm bu hamleler, Batı'nın o dönem dünyayı felakete sürükleyen, faşizme ve ırkçılığa zemin hazırlayan biyolojik determinist teorilerine karşı, insan onurunu, toplumsal adaleti ve planlı kalkınmayı savunan özgün bir duruştu. Kitap sayfalarının kenarında başladığı varsayılan o entelektüel arayış, dogmaların ve sahte bilimlerin kıskacından kurtulmuş, tamamen insani ve çağdaş bir medeniyet projesi olarak Anadolu topraklarında vücut bulmuştu. Bugün geriye dönüp baktığımızda, 19. yüzyıl Avrupa'sında sömürgeciliği haklı çıkarmak için üretilen toplumsal evrim ve Darwinizm teorilerinin, Türk aydınlarının ve Mustafa Kemal'in süzgecinden geçerek nasıl bir bağımsızlık ve çağdaşlaşma manivelasına dönüştüğünü hayranlıkla izliyoruz. Kurucu irade, Batı'nın sözde bilimsel kibirli tezlerine teslim olmak yerine, o tezlerin rasyonel yönlerini almış,
köhne yapıları tasfiye etmede kullanmış ve kendi milletine sarsılmaz bir gelecek inşa etmiştir. Spencer'ın pasif evrimciliği Ankara'nın kararlı devrimciliği karşısında iflas etmiştir. Kitapların kenarına düşüldüğü hayal edilen o kurşun kalem izleri, bir milletin sömürgeci kehanetleri yıkarak kendi kaderini kendi elleriyle, akılla ve bilimle nasıl yeniden yazdığının en asil, en derin şahitleridir. Peki sizce toplumların gelişimi ve değişimi, Spencer'ın iddia ettiği gibi kendi doğal akışına bırakıldığında mı daha sağlıklı ilerler, yoksa Atatürk'ün yaptığı gibi vizyoner bir liderliğin ve devletin planlı devrimleriyle mi şekillenmelidir? Bugünün küresel dünyasında, güçlü olanın zayıfı ezdiği o acımasız sosyal darwinist anlayış sizce tamamen yok oldu mu? Yoksa modern sistemlerin içinde hala varlığını sürdürüyor mu? Düşüncelerinizi, analizlerinizi ve yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birinci sayfa kenarındaki notlar serimizin bu felsefi ve eleştirel bölümünde, bir dönemi sarsan fikirlerin bir cumhuriyetin kodlarına nasıl işlendiğine baktık. Serimizin bir sonraki bölümünde, yine bu büyüleyici kütüphanenin rafları arasında çok hayati bir iz süreceğiz. Bu kez iktisat tarihinin anıtsal ve kurucu metni olan Adam Smith'in Ulusların Zenginliği eserine, yeni kurulan Cumhuriyet'in ekonomi, karma model ve devletçilik politikaları şekillenirken, Ankara'dan nasıl bakıldığına, o devasa iktisadi sayfaların kenarına hangi kritik şerhlerin ve düşüncelerin düştüğüne odaklanacağız. Bir sonraki bölümde, tarihin az bilinen o iktisadi, felsefi ve siyasi satır aralarında yeniden buluşmak üzere, merakla kalın, hoşça kalın.